İbrahim'in büyük torunu olan Yusuf'un Mısır üzerinde büyük sorumluluğu vardı. Babası Yakup'tan ve bütün aile fertlerinden kendisiyle birlikte yaşamalarını istedi. Yakup, Yusuf, tüm kardeşleri, tüm soyları yok olana dek uzun yıllar boyunca orada yaşadılar. İkinci kuşak İbranilerin çocuklarının sayısı Mısır topraklarını kaplayana kadar arttı ve çoğaldı. O dönemde yeni Firavun Yusuf'u tanımıyordu. İbranilerin sayısının gittikçe artmasından o kadar korkuyordu ki halkına şöyle seslendi: "Bize karşı bir savaşta düşmanlarımızla işbirliği yaparlarsa, bizi kendi topraklarımızdan çıkarırlarsa, onların sayılarının artmasını engellemek için bir strateji geliştirmeliyiz." Böylece onları ağır işlere koyarak küçük düşürülmelerini emretti. Ne var ki aşağılanmalarına bir yenisini ekledikçe ve onları yordukça sayıları daha da arttı. Mısırlılar onlardan giderek daha çok korkmaya başladı. Bu nedenle onları köleleştirip acınacak hale gelene kadar onlara yaşamı zindan ettiler. Firavun ayrıca ebelere şunu da emretti: "İbrani kadınlar doğum yaptığında eğer çocuk erkekse öldürün ama kızsa yaşamasına izin verin." Ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Bu yüzden Firavun'un yeni doğan erkek çocukları öldürme emrine itaat etmediler. Firavun bunun sebebini sorduğunda şöyle dediler: "İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor. Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar." Bunun üzerine Firavun halkına yeni doğan her İbrani erkeğinin Nil Nehri'ne atılması emrini verdi. Oğlunu Nil Nehri'ne atamayan İbrani bir kadın onu 3 ay boyunca gizledi. Onu daha fazla saklayamayınca bir sepetin içine koydu ve onu Nil Nehri'ne bıraktı. Çocuğun ablası ona ne olacağını görmek için uzaktan izlemeye devam etti. Firavun'un kızı hizmetçileriyle birlikte Nil Nehri'nde yüzüyordu. Sepeti gördü. Kapağı açtığında bebeğin Tanrı'nın halkından olan bir İbrani olduğunu fark etti. Kız kardeşi Firavun'un kızına koşarak, "Çocuğu emzirmesi için sana bir süt nine bulmamı ister misin?" dedi. O da "Tamam" dedi. Bunun üzerine kız annesini çağırdı ki o da Musa'nın annesiydi. Firavun'un kızı ona, "Bu bebeği al, benim için emzir, ücretin neyse veririm" dedi. Ve öyle de oldu. Çocuk büyüyünce onu Firavun'un kızına geri götürdü. O da onu evlat edindi ve adını Musa koydu. Musa sarayda kadın tarafından yetiştirildi ve tüm Mısır ilmi ve irfanında ustalaştı. Günlerden bir gün Musa halkını ziyarete gitti. Bir Mısırlının halktan birini dövdüğünü gördü. Ve Musa Mısırlıya vurarak onu öldürdü ve kuma gömdü. Ertesi gün gittiğinde 2 İbrani'nin kavga ettiğini gördü. Bunun üzerine içlerinden birine şunu söyledi: "Niçin kardeşini dövüyorsun?" Bunun üzerine adam, "Kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı?" diye yanıtladı. "Mısırlıyı öldürdüğün gibi bizi de mi öldürmek istiyorsun?" Bunun üzerine Musa korkuya kapıldı. Çünkü suçuyla ilgili haberlerin yayıldığını fark etti. Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürmeye çalıştı. Ancak Musa çöle, uzak bir kente kaçtı. Orada Midyanlı bir adamla tanıştı. Adamın kızıyla evlenip onun yanında çobanlık yaptı. Musa'nın annesi, kız kardeşi ve bakıcıları hayatlarını tehlikeye atma pahasına da olsa Firavun'un buyruğuna itaatsizlik etmeyi seçtiler. Neden? Musa'nın Firavun'un oğlu olarak bir sarayda yetişmiş olmasına rağmen İbrani soyundan geldiğini nereden biliyordu? Tek bir olay Musa'nın yaşamını tamamıyla değiştirdi. Peki ya sizin hayatınızı? Hangi olaylar sizin hayatınızı alt üst etmiştir?